Sevgili dostlar, hepinize Makedonya'dan, Üsküp'ten merhaba. Neredeyim? Hemen göstereyim. Şöyle karşıda taş köprü var. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış bir köprüdür. Şehri eski ve yeni olarak ikiye birbirine bağlayan bir köprü diyelim. Şehir oldukça güzel. Bisiklet kullanımı çok yaygın. Yaya kurallarına uyuluyor. Yani yaya yol veriliyor. Şuradan bakalım. Buz gibi. Tadı da güzel. Şöyle hemen size meydanı da ben çekeyim. Köprüyü devamında göstereceğim. Şehir çok güzel. Yapılaşması çok güzel. O kadar yeşillik ki. O yeşilliklerin altında ben tabi hep dinlenme derdindeyim. O kadar yoruldum ki o yorulmanın ardından yani yeşillik Vardar Nehri'ni bulunca nehrin kenarında hemen dinleniyorum. Şöyle etrafı görebiliriz. Evet. Biraz sıcak olduğu için kalabalık değil. O kalabalık olmamasının nedeni sıcaklık tabi. Yine de o Balkan esintisi çok güzel bir şey. Azıcık gölge bulduğunuzda çok keyifli oluyor. Bakın şu karşıdaki heykel. Köprüyü tam anlamıyla gördük mü bilmiyorum. Köprüyü tam anlamıyla gördük mü bakalım. Evet. O da sanırım şöyle ne oldu? Tamam. Olmadı. Kameranın açısında mı bir şey var bilmiyorum. Büyük İskender'in heykeli. Meydanda çok fazla heykel var. Oldukça güzel. Ben şimdi biraz gezeceğim. Vardar Nehri'nin kenarında. Şehri ikiye bölüyor Vardar Nehri. Eski ve yeni diye. Türkçe konuşuyorlar. Trakya Türkçesi olduğu için benim de hoşuma gidiyor tabi. Anlaşmakta bir Trakyalı olarak çok zorluk çekmiyorum. Nereye gidiyorsun be ya falan diye gümrükte o şekilde sorulunca ben tabii kahkaha atmamak için zor tuttum kendimi. Pasaporta da mühür falan vurmadılar. Bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Çıkarken bakacağız. Durum nasıl olacak? Neyi gösterecek? Şöyle bunu tekrar bir görelim. Bir saniye. Evet, kilitli kalmış o kamera. Onun için yukarı doğru çeviremiyorum. Ya sağa sola bir türlü açıyı tutturamadım. Komik oldu biraz ama umarım çektiklerimde iyi çıkmıştır. Bakacağız. Nehir kenarında yürümeye devam ediyorum. Ara ara çekeyim. Bir video olsun. Gördüğünüz gibi şehir oldukça yeşillik ve güzel. Ben de nehir kenarında yürümeye çalışıyorum. Sıcak havanın etkisinde biraz bunaldım. Biliyorsunuz ki Hindistan güneşinden çıktım. Biraz rahat edeceğim derken tekrar sıcaklarla geziye devam ediyorum. Önümüzdeki kış içinde Arjantin ya da Avustralya gibi bir şey ekleyebilirsek yine pek kış mevsimini göremeyeceğiz gibi duruyor. Bakın sağ tarafta kafeler var, restoranlar var. Oturmaya banklar çok fazla. Şehirde kesinlikle oturma düzeni planı çok güzel. Şehir
sadece Osmanlı egemenliğinde kalmamış. Daha önce Bizans, Yugoslavya gibi yönetimlerde de biliyorsunuz kaldı. Bu nedenle şehirde değişik binalar var, değişik yapılar var, değişik köprüler var. Ben şehri sevdim. Çok büyük değil. Spor anlamında da çok iyi gibiler. Yani seviyorlar spor yapmaya. Bu sıcakta spor yapıyorlar. Bisiklet kullanımı yaygın demiştik. Çok fazla heykel var. Buralar gece köprü muhtemelen çok ışıklı olacak. Etrafta tabii heykeller devam ediyor. Her yerde heykel var. Her yerde bank var. Her yerde yeşillik var. Bu açıdan İskip oldukça güzel. Başka ne diyebiliriz? Tabii Ohri'ye git dediler. Göle gitmem için vakit lazım. 200-300 kilometre yoldan sapmamız gerekiyor. O 200-300 kilometrelik mesafeyi göze alamıyorum. Çünkü yolun tamamı çok büyük. Büyük bir yolculuğa çıktık. Bakalım sonucu ne olacak göreceğiz. Sonucunu göreceğiz. Bakın diğeri bakımlıydı. Bu bakımsız. Bu gitmiş, bitmiş. Ve nehir boyunca bu şekilde tekneler görebiliyoruz. Yukarıdan gezenler de var. Bakın nehirin altından da böyle bisiklet yolları var. Gerçekten bisiklet kullanımı yaygın. Bu nedenle güzel. Nehir kenarından şimdilik bu kadar diyelim. Sesim biraz pek çıkmıyor bugün. Halsiz hissetmiyorum ama yorgun hissediyorum. Bu arabalı seyahatler böyle beni biraz şey yapıyor. Sıkıntıya sokuyor. Evet, karşıya devam ediyorum. Şuradan nehire bir daha bakalım. Buradan sonra daha sade, geldiğimiz yönde daha hareketliydi. Merkezi orası olduğu için öyle diyelim. Öyle yorumluyorum. Geldiğimiz nokta merkezde. Bir tur daha attıktan sonra Eskişehir'i de biraz gezdikten sonra hoşça kalın diyeceğim. Videoları kısa tutuyorum. Hem şarj hem de hafıza kartı problemimiz var. Evet, en son bu meydanda kalmıştık. Hatırlıyorsanız ki ben öyle hatırlıyorum. Köprüyü göstermiştim. Evet, köprü, Büyük İskender Anıtı. Şehirde bol bol şey var. Heykel var. Evet, köprüyü şu şekilde hemen geçelim. Karşıya geçiyoruz. Şimdi ben şehrin etrafında biraz dolaştım. En azından nehrin etrafında. Oldukça güzeldi. Şimdi birlikte köprüyü geçiyoruz. Evet, köprüyü birlikte geçelim. Tabii ben diğer köprülerden çok geçtim. Bu tabii Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı köprü, taş köprü. Şehirdeki en önemli simgelerden biri bu da. Tam meydan olarak görülebilir. Bakın gençlere. Gençler çalıyor. Evet arkadaşlar, köprü diğerlerine göre daha değişik bir mimariye sahip.
diğerlerinden sanki mesafe daha kısa. Bu daha uzun yapılmış. Şimdi Osmanlı mimarisine geçiyoruz. Müzikten dolayı biraz kapattım. Şöyle nehre bir bakın. Eyvah. Arkadaşlar biraz da Eskişehir'de böyle içerilerde dolaşalım. Sonuç itibariyle Osmanlı'nın birçok eseri var içeride. Hamam, cami. Onları da kısaca görelim. Ve köprüyü tekrar geçerek geziyi bitirelim. Ben burada bir yerde bitiririm. Köprüden çıktık. Köprünün üstünde ilginç böyle darbukaları bir şeyler var. Onun için orayı hızlıca geçtim. Şehirde heykeller hiç bitmiyor. Bugün bol bol heykel gördük. Önümüzde Türk Çarşısı var. İlerlerde de biraz çekeriz. Ve geziyi dediğim gibi tamamlarız. Çok sıcak bir gündü yine. Balkanlarda olmama rağmen yorucuydu. Üçüncü günde Üsküp'te güzel bir gezi oldu. Fena değil. Şimdi şuraları da biraz daha gezersek benim için daha iyi olacak. Dördüncü günde Belgrad'da olacağız. Balkanlar üzerinden rotayı kurduk ki şu an bile Balkanlarda bir sıcak hava var. Ki Yunanistan falan aşağıda felaketti. Tabi Türkiye'de öyle. Ama buralar 2-3 derece hep düştü. Onun için oldukça güzel. Bakın çocuklar havuza girmişler. Tabi. Çocuklar havuza girmişler. Kurgu rotamızda sonrasında Romanya olacak. Romanya'dan sonra da artık Budapeşte üzerinden biraz Avrupa havası alalım istiyorum. Avrupa'ya geçiş yapacağız. Slovakya, işte Prag, Avusturya, Polonya, Almanya, Hollanda gibi yola devam edeceğiz. Oradan da Fransa üzerinden İspanya'nın kuzey hatlarından aşağıya Portekiz'e uzanmayı hedefliyorum ama durum nasıl olacak bakacağız. Tabi Türkler vizesiz olduğu için çok rağbet gösteriyor. Bu nedenle de Türkçe bu tabelalar görünebilir. Türkçe konuşan sayısı oldukça fazla. Aslında çok merak ettiğim bir şehir değil. Yolumuzun üstünde olduğu için buraya biraz böyle dinlenme maksadıyla mecburiyetten girdik. Doğrudan Belgrad'a da geçilebilirdi ama böyle bir şey yaptık artık. Biraz bu şekilde ana sokaklarda gezelim. Özlediğimiz şey bizim tabi daha değişik kültürler. Bakın işte görüyorsunuz nazar boncuğu. Gerçi artık nazar boncuğu dünyanın her yerinde var. Ama işte çiğ köftesinden diğer her şeyine burada mevcut. Benim aradığım biliyorsunuz ki Hindistan gibi, işte Nepal gibi ya da Filipinler gibi değişik maceralar. Arjantin olabilir, Latin Amerika olabilir. Buralar zaten bizim medeniyetimizin eskiden kalma medeniyetimizin
parçaları. Çok değişik bir kültür burada yok. Evet, şehrin eski kısımlarına böyle. Bakın bir tane zırh bulduk. Bu kamerayı uzun zamandır kullanmıyoruz yine. Kamera ayarlarını bir türlü tutturamıyorum. Bugün gördünüz. Bir rezalet durumum mevcut. Şehir içinde biraz dolaşıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Biraz daha eğlenelim de ondan sonra fotoğraf falan da çekerim ben. İşte buranın köftesi meşhur. Tüm Trakya'da olduğu gibi. Ama buranınki biraz daha değişik. Oradan bakacağız. Şöyle caddeleri biraz daha gezelim. Kamerayı döndüremedik. Rezalet durumlarımız devam ediyor kamerayla ilgili. Kamera çalışıyor da biz çalıştıramıyoruz. Kamerada sorun yok. Buralardan hızlı açılalım istiyorum. Çok fazla Türk var. Vizesiz olduğu için tabii tercih sebebi güzel. Bakın hemen şöyle dönelim. Evet, sokaklar güzel, oldukça keyifli. Kalabalık, zaten akşamüstü münasebetiyle öyle olması gerekiyor. Şehrin de böyle sevimli bir yere diyelim. Eski yapıların olduğu, restore etmişler. Tabi dükkanlar da var. Böyle güzel. Güzel miydi? Nerede kaldı? Evet. Türkçe konuşmaları sık sık duyuyoruz. Genelde küfürlü konuşmalar oluyor. Arkadaşlar böyle cami size minaresi orada. Muratpaşa Camii 15. yüzyıl. Muratpaşa Camii biliyorsunuz Manisa'da da var. Şimdi namaz saati olduğu için içeri girmiyoruz. 15. yüzyılın içini ben az çok tahmin ediyorum. Onun için böyle çok da şey yapmadık. İçine falan bakmadık. Tabii daha kiliseler var. Birkaç bir şey daha var. Onlara da bakacağız. Sıcaktan yoruldum, konuşamıyorum. Biraz fotoğraf çekeceğim daha doğrusu. O işlere bakalım. Sonrasında hoşça kalın deriz. Bizim Türk turistleri geride bıraktık. Böyle pek kalabalık olmayan sokaklara geldim. Saat Kulesi. Hemen ardında da bir cami. Şöyle bir bakalım. Çok güzel bir camiye benziyor. Saat Kulesi. Peki sokaklara da bakalım. Çok güzel. Evet. Saat Kulesi daha çok deniz fenerine benziyor. Az önceki kalabalığı gördünüz. Kimse bu taraflara böyle uğramıyor. Aslında ben de uğramasam iyi olacak. Benim falan acayip durumda. Güzel bir şatırvanı var.
1, 2, 3. Evet, şimdi Osmanlı mimarisi zaten. Bakıyoruz. Sultan Murat Camisi. Az önce de vardı. Ama bu daha eski sanırım. İçini gördük. Dışına da şöyle bakalım. 1436 kesme taş, çok güzel bir cami. Şadırvan sonradan bir de şöyle bir saat kulesi var. Bizim Türkleri anlamıyorum. Hepsi yemek, alışveriş derdinde. Bu taraflara pek gelen giden yok gördüğüm kadarıyla. Çarşıdaki kalabalığı gördünüz. Buralarda oldukça sakin. İleride bir cami var. Ona da bakalım. Bunlar Osmanlı'nın buralara bıraktığı miraslar. Nihayetinde biz de görmeye çalışıyoruz. Ya, o kadar yorgunum ki yine de sabırla geziyorum. Bir cami daha var. Onu da görelim. İçeri şehre az çok anladık. Oradan da veda edelim. Artık bugünü bitirelim. Çünkü yoruldum. Pek bir şey de anlatamıyorum. Gördüğünüz gibi. Yarın Belgrad'da belki biraz daha iyi olur. Gazi İsa Bey Camii. Şöyle dış cephesinden size göstereceğim. Bakın. Ana sütun burada. Normalde bunun muhtemelen altı yok. Kesme taş. Sonradan bir yerden ilave edilmiş. Cam yapılmış. Benim tahminimce orada öyle bir blok yoktu. Ama eklenmiş. Gördüğünüz gibi. Güzel bir cami ama dış cephesinde dediğim gibi bir tadilat yapılmış. Ağaçta ne güzel. Şöyle camiyi ben tekrar alayım. 1475 demiştik. Güzel ama dışını keşke koruyabilseydik. Ben de konuşabilseydim iyi olurdu. Yorgunluk had safhada. Artık şey yapalım. Yemek yiyelim. Üsküp'ten ne anladık? Bol heykelli. Vardar Nehri'nin şehri ortadan ikiye böldüğü değişik bir şehir. Ben böyle şehirleri seviyorum. Batum diyeceğim yahu. Tiflis de öyle. Şehri ikiye bölüyor ve çok güzel. Ama Üsküp tabi genel manada daha güzel ve hoş. Ben sevdim. Daha fazla da çekim yapmak istemiyorum. Yoruyorsunuz, yorulduk. Biraz fotoğraf çekerim, biraz yemek yerim. Artık dinlenirim. Yarın 450 kilometre kadar sanırım aşağı yukarı Belgrad'a geçeceğim. Güzel şehirdi, güzel gündü. Biraz motivasyonsuz başladık. İlerleyen günlerde artacaktır. Hoşça kalın, görüşürüz.